Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çocuklar için Panduf e-botu yapımını anlatacağım. Büyükler için yapmıştım. Çok fazla istek geldi. Küçükler için de bugün yapacağım inşallah. Şöyle göstereyim. 32-33 numara ayak için öreceğim. Keçi tabağın üzerine yapacağım. Siz daha büyük yapıyorsanız mesela benim aynı şekilde tığlayın arkadaşlar. 32, 33, 34, 35 numaraya kadar benimle aynı şekilde örebilirsiniz. Ama daha büyükse sayılarını size videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada şöyle yapın, burada böyle yapın diye. Ama taban tığlamasını Rasim Uyar keçe tabanlık ise benimle aynı şekilde tığlayın. Benim keçe tabanımda 43 tane delik var. Eğer ki daha fazlaysa bir tek bir çift batarsınız. Biz nasıl tığlayacağız? Önce iplerimi göstereyim. Dediğim gibi kadife ip kullanacağım. Bir tane yeter diye düşünüyorum ama çocuk için. Sonra da videonun sonunda size ne kadar ip gitti söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle etrafında kuzu ip kullanacağım. Mor bir rengim var elimde. Siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Etrafına gitmeyebilirsiniz. Üzerine bir ayıcık ya da bir çiçek böyle fiyonk örebilirsiniz arkadaşlar. Kız ya da erkek için yapıyorsanız farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Normal patik ipiyle de yapabilirsiniz etrafını. Kadife ip farklı bir renk kullanıp da yapabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Tığlarken ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Elinizde varsa 2 milimetrelik mesela buraya giriyor. Bununla tığlayacağım. Üzerini örerken de 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim inşallah. Evet, tığlamayı anlatayım arkadaşlar. Nasıl tığlayacağım? İki ayağı da aynı şekilde yapacağız. Sağ ayağı önce yapacağız arkadaşlar. Şöyle giyiyoruz biliyorsunuz. Sağ ayağı önce sizinle birlikte yapacağım. Sol ayak bant kısmını da nasıl yapacaksınız bunu bitirdikten sonra size onun da yapımını anlatacağım. Evet, tığlamasında tam ortadakine, burun kısmında ortadakine 3 batacağım. Topuk kısmında da tam ortadakine 3 batacağım. Diğerlerinin hepsine 2 tane sık iğne yapacağım inşallah. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi falan kenar alayım. Şöyle hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle aynı şekilde başlarsınız arkadaşlar. Sağ ayak, sol ayak. O yüzden şöyle tam ortadaki 3 delik var. Sağ tarafa doğru buradan başlıyorum. Tabii ki yere basacağım kısım bana doğru olacak. Bu şekilde yere basacağımız kısım bize doğru olacak. Evet, buraya 2 sık iğne yapıyorum. 1 2. Ortadaki deliğe geldim. Buraya 3 batacağım. 1 2 3. Sıradakine 2. Sadece ortadakine 3 battık. Diğerlerine 2 batıyoruz. Eğer ki delik sayısı fazlaysa arkadaşlar bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak batabilirsiniz. Evet, 1 2 ya da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yardımcı olurum inşallah. Evet, her birine 2 batarak devam ediyoruz. Topukta da sadece bir tanesine 3 batacağız. Diğerlerini de 2 batalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, her birine 2 sık iğne yaparak devam ettim. Dediğim gibi topuğa da 3 battım. Şöyle sıranın sonundayım. İlk yaptığım sık iğne bu tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yere batarak çakma sık iğne yapıyorum. İlmeğimi aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum ya da tekrar göstereyim. Bir zincir çekmiştim, tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Bazıları diyor göremiyorum diyor. Bakın hem buraya hem buraya hem buraya hem şuraya. Şöyle bakın, arada zaten çizgi var. Buralara batarsınız arkadaşlar. Bakın buraya, 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 buraya. Bu şekilde batarsanız daha net olur. Burada 3 tane olduğu için şuraya da batıyorum. Bu şekilde. Bu sırayı çakma sık iğne yaparak devam edelim. Ne yapıyorum? Doluyorum, batıyorum, ilmeği alıp
dolayıp tek seferde çekiyorum. Bakın buraya batıyorum. Ortaya doladım. Buraya batıyorum. Bu şekilde çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna geldiğim şöyle ilk yaptığım yuvaya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şimdi artık desenimize başlayacağız. Tam ortadaki bakın. Tam ortadaki sık iğneyi buladım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Tabanın tam ortasındaki sık iğnem şu. Dilerseniz işaret koyun ya da bir ip de geçirebilirsiniz şuraya. İşaretleyici takıyorum. Evet, burada ipimi kesmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten desenimiz de bu şekilde oluyor. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tabanım içinden geçirdim. Şöyle çekiyorum. Sağa doğru bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batacağım. Eğer ki daha büyükse 35, 36 numara yapıyorsanız 7.'ye batın arkadaşlar. Evet, şöyle bakın. Sağa doğru 6.'ya battım. İlmeğimi buradan aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığımı bu şekilde doladım. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Desen yapıyorum. Desenimi de bakın bu şekilde doladık. Mutlaka bu şekilde dolayalım. 1, 2, 3.'ye giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Çok sıkı, çok geniş de yapmayalım arkadaşlar. Normal olsun. Hatta normalden hafif sıkı da yapabilirsiniz. Doladım bu şekilde. Aynı yere bir daha batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne yapıyoruz. Sadece bu şekilde doluyoruz. Evet, yine bu şekilde doladım. Bir, ikinciye batıyorum. Aldım. Böyle tek seferde çekiyorum. Bir, aynı yere tekrar aynı şekilde doladım, giriyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde doladım. Bir, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Evet, 4 tane desenimiz olacak. 3 tanesini yaptık. Doladım. Bir, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Şöyle kaç oldu bakın. 1, 2, 3, 4 desen oldu. Şimdi sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir tane atladım. İkinciye de batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi genişletiyorum. Bu da tekrar göstereyim. Ne yaptık? Hemen son desenin yanındaki sık iğneye başına dolamadan battım. Bir tane atladım, ikinciye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve ilmeğimi genişletiyorum. Desenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hep sağdan sola doğru öreceğiz. Şöyle iyice ipimi genişlettim. İlmeğimi modelimin içinden geçiriyorum. Şöyle ipimi çektiriyorum. Evet. Şimdi şöyle şu şekilde alıyorum. İpimi şöyle sağa doğru. Aldım. Şöyle. 1, 2, 3.'ye giriyorum. Bakın. Son battığım yuva burası. 1, 2, 3.'ye girdim. İpimi aldım. Şöyle bu genişlikte olsun. Bakın bu şekilde. Ki arada yürüteceğiz bu ipimizi. Buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Bu şekilde tığıma doladım. Burada sık iğne ve desen arasına bakın. Burada sık iğne yapmışım. O sık iğne ve desen arasına batıp desen yapacağım. Batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektim. Bu şekilde doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum.
ilmeği aldım, doladım, tek seferde çekiyorum. Doladım bu şekilde, aynı yere girdim, ilmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu ipimiz arada olacak arkadaşlar, bakın. Doladım, bu iki desen arasına giriyorum, bu ipim de arada, ilmeği aldım, doladım, tek seferde çekiyorum. Bu şekilde. İki desen arasına desen yapıyoruz. Bir, aynı yere iki defa batınca desenimiz oluşuyor. Böyle. Evet, doladım. Buradaki son desen ve sık iğne arasındaki yuvaya giriyorum. Desen yapıyorum. Bir, aynı yere iki ve artırma yapmış oluyorum. Son kaydırma tekniği yapmıştık hatırlarsanız. Onun bir sonraki yuvasına sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Ve ikinci sırayı tamamlamış olduk. Bir altta 4 desenim vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. İlmeğimizi genişletelim. Şöyle. Patiğimiz içinden geçirelim tabanımızı. Sonra böyle bu şekilde çektiriyorum. Düğüm olsun. Evet, şekli bu. Sonra yine ipimi sağa alıyorum. Bakın bu şekilde. Çok geniş de almıyorum şöyle. Çok kasacak şekilde de almıyorum. Bu şekilde bakın. Böyle tutuyorum. En son buraya batmışım. Şuraya batmışım. Bir, geriye doğru 1, 2, üçüncüye giriyorum. İlmeğimi aldım. Buradan çektim. Bir zincir. Bu şekilde doladım. Hem desen hem sık iğne arasındaki boşluk yuvaya batıyorum. Desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciye batıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bu ipimde mutlaka arada yürütüyorum. Bir, iki. Doladım bu şekilde sıradaki iki desen arasına girdim. Bir, iki batıyorum. Doladım sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bir, iki batıyorum. Bu şekilde doladım sıradaki iki desen arasına girdim. Bir, iki batıyorum. Doladım. Desen ve sık iğne arasındaki boşluğa bakın. Buraya desen yapıyorum. Bir, iki. En son buraya batmışım. Bir sonraki yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve ilmeğimi genişletip tabanımın içinden geçiriyorum. Ve ipimi çektiriyorum. Evet. Kaç tane oldu desenimiz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir altta 5 tane. Her sırada bir tane artıyor. Şöyle ipimi aldım bu şekilde şuraya. Bakın şöyle arada denk gelmeyebilir. Şöyle eşit olmayabilir. O zaman ne yaparsınız? Burada ileriye gitmezsiniz. Bir geride kalırsınız. Bunu da bir sonraki sırada yapalım. Çünkü sayılar farklı. Bakın burası oval. Şurası biraz düz gibi. O yüzden. Normal. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Beraber bu taraf bakın biraz ileride olmuş. Onu birazdan ayarlayacağız. Şöyle bakın en son buraya batmışım. 1, 2, üçüncüye batıyorum yine. İlmeğimi aldım. İpimi şöyle ayarladım. Buradan geçtim. Bir zincir çektim. Bu şekilde doladım. Sık iğne ve desen arasındaki yuvaya desen yapıyorum. 1, 2. Doladığım sıradaki iki desen arasına girip desen yapıyorum. İpimi de araya almayı unutmuyorum. 1, 2. Doladığım sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. 1, 2. Doladığım sıradaki iki desen arasına 1, 2 desen yapıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok kolay, çok da çabuk bitirebilirsiniz. Sıranın sonuna geldim, doladım, sonuncuyu yapacağım. Son desen ve sık iğne arasına batıyorum. Desenimi, son desenimi yapıyorum. 1, 2. Evet, şöyle ne yapacağız? Dediğim gibi burası biraz ileride görünüyor. Gördüğünüz gibi
Ne yapıyorum? Şöyle. En son şuraya batmışım. Bir sonrakine sık iğne. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorduk hatırlarsanız. Burada ikinciye batmıyorum. Hemen sıradakine batıyorum. Kaydırma tekniği. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bu şekilde. İlmeğimi genişlettim. Tabanımı içinden geçiriyorum. Ve şöyle çektiriyorum. Evet, bu şekilde bakın. Böyle aynı yere geldi. Hizaya. Evet, şöyle yine ipimi sola aldım. Şöyle bakın, en son buraya batmışım. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, buradan geçirdim. Şöyle bakıyorum. Çok sık olmasın. Bir zincir doladım. Sık iğne ve desen arasına desen yapıyorum. Evet, bu şekilde her sırada bir tane artıyor arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, şöyle bakın, son desenle sık iğne arasına batarak desenimi yapıyorum. Şöyle en son buraya batmışım. Bir sonrakine sık iğne. Bir tane atıyorum, ikinciye kaydırma tekniği. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim ve ilmeğimi genişlettim. Tabanımı içinden geçiriyorum. Şöyle. Evet, bakın bu şekilde. Eliniz sıkıysa arkadaşlar, böyle dar gelebilir. Bu şekilde duruyorsa o zaman 4 başladık, 5 başlayabilirsiniz. Evet, kaç tane olduğu beraber sayalım desenlerimize. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş. 8 tane olmuş. Benimle aynı şekilde yapanlar 11 tane olana kadar yapalım. 11 taneden sonrasını göstereceğim size. Evet, burası geride kalıyorsa, ileriye gidiyorsa burada da aynı tekniği uygularsınız arkadaşlar. Şöyle siz bakarsınız, size ayarlamayı gösterdim zaten. Bu desenlerimiz 11 tane olana kadar artıralım, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 11 desen olana kadar artırdım. Beraber sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle baştan itibaren sayarsak da sıralarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüş olduk. Şimdi 4 sırada düz bir şekilde devam edeceğim. Artırma yapmadan öreceğim. Şöyle yine ipimi buraya alıyorum. Bu sefer şöyle bir ikinciye batıyorum. İkinci yuvaya batıyorum. Diğerlerinde üçüncüye batıyorduk. Şimdi ikinci sık iğneye batıyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle boyunu ayarladım. Bir zincir doladım. Burada hemen buradaki yuvaya batıyorum. Sık iğne ve desen arasındaki yuvaya desen yapıyorum. Doladım. Sıradaki yuvaya desen yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Desenlerimiz 11 tane olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle desenleri sayarsak 3 6 9 10 11 oldu. Şöyle son yuvaya batmıyorum. Yani desen ve sık iğne arasına batmıyorum. Burada hemen son battım, bakın buraya batmışım. Onu bir sonraki yuvaya sık iğne yapıyorum. Sıradakine, hemen sıradakine bir tane atlamıyorum arkadaşlar. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve ilmeğimi genişletiyorum. Yani 2 ileriye gitmiş oluyoruz. Evet, şöyle. 9. sırayı ördük. Şimdi 10. sıraya geçtik. Yine yan taraftan şöyle bakın. Bir ikinciye batıyorum. İlmeğimi aldım, buradan geçirdim. Bir zincir. Şöyle doladım. Bu sefer buraya batmayacağım. Şu bir sonraki yuvaya batacağım arkadaşlar. Diğer tarafta eksiltme yaptık. Şimdi bu taraftan eksiltme yapacağım ki dengeli olsun. Sık iğne ve desen arasına batmıyorum. Bir sonraki yuvaya
Yani iki desen arasına batarak desen yapıyorum. Bir, aynı yere iki. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, bu şekilde. Buraya batmadık, bir sonraki. Yani iki desen arasına batarak başladık. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim desen yaparak bu 10'uncuyu da arkadaşlar 11.yi de şöyle doladım. Buradaki desen ve sık iğne arasına batıyorum. Evet, bu şekilde 11. desenimi yaptım. Yine en son nereye batmışım bakın. Şöyle kendim bile göremiyorum bazen. Buraya batmışım. Bir, bir sonrakine sık iğne yapıyorum. İkinciye bakın. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 10. sırayı da ördük. Şöyle tekrar içinden geçirdim. Sabitledim. Evet, şöyle. Son sıradayız. Şöyle bakalım arkadaşlar, eşit mi bakın. Burası sanki biraz geride kalmış. Burası ileride. Burada o zaman üçüncüye batalım. Ya da oradan bir geriye batalım. Çok ilerlemeyelim arkadaşlar. Çünkü ayak girecek. Oradan geriye batarız. Şöyle bir, ikinciye batıyorum. İlmeği içinden geçtim. Şöyle bir zincir doladım. Bakın bir altta şöyle iki desen arasına batarak başlamışım. Şimdi sık iğne ve desen arasına batarak başlıyorum. Evet, desenlerimizi yaparak ilerleyelim. Şöyle sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Desenleri sayarsak yine 11 tane oldu. Bakın 3, 6, 9, 10, 11. Son yuvaya batmıyorum arkadaşlar. Desen ve sık iğne arasına batmıyorum. En son buraya batmışım. Bakın sık iğne. Hemen aynı yere batıyorum. Burada biraz ileri gitmiştik. O yüzden sizinki normal aynı boyuttaysa bir sonrakine batarsınız. Ben battığım yerin aynı yuvasına batıyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle. Evet, bakın tamamladık. Şimdi arka kısmı git gel yapacağız. Arka kısmı da şöyle nasıl ayarlayabilirsiniz? Şöyle tersinden bakalım, arkasından. Şöyle bakın. Bu hizaya kadar geldik. Siz bu farklı numaraları da yapıyorsanız bu hizaya kadar gelin. Topukta böyle en ince kısım burası, gördüğünüz gibi topuk arkasında. Buraya kadar gelirsiniz. Ondan sonra git gel yaparsınız arkadaşlar. Böyle. Sizinki daha gelmediyse bir sıra, iki sıra örebilirsiniz. Evet, şimdi burada sabitledik. Şöyle bir, iki zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bakın, burada desenim var gördüğünüz gibi. İki desen arasına girip ilmeğimi buradan geçiriyorum. Ve bu şekilde doladım. Sıradaki, hemen sıradaki yuvaya batıyorum. Buraya batmıştım en son, bir sonraki yuvaya desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde doladım. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Desen yapıyorum. Doladım. Bir tane atladım. İkinciye desen yapıyorum. Doladım. Bir tane atladım. İkinciye desen yapıyorum. Evet, bu şekilde bir tane atlayacağız. İkinciye desen yaparak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son deseni de birlikte yapalım istedim. Bir tane atlıyorum ikinciye. Son desenimi yapıyorum. Evet, şimdi karşıya bakın. Yan taraf iki desen arasına başına dolamadan batıyorum. İki zincir.
Burada benimki 12 desen oldu arkadaşlar. Sizinki 12 olabilir, 13 olabilir, en fazla 14, en az da 12 olsun. Aynı taban ise o şekilde yaparsınız. Bir de not edin arkadaşlar, mutlaka not edin ki ikinciyi de yaparken aynı olsun. Evet. 2 zincir çektik, çevirdik. Bakın iç taraftan öreceğim. Sıradaki yan taraftaki 2 desen arasına tığım batırdım bu şekilde. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Bir sırada buraya desen yapacağım. O yüzden bu şekilde doladım. 2 desen arasına desen yaparak başlıyorum. Doladığım sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Evet, sıradaki 2 desen arasına desen yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. İkinci sıranın şöyle yine son, bakın burada son desen ve buradaki sık iğne arasındaki boşluğa, zincir boşluğuna diyelim. Buraya desenimi yapıyorum. Bir alttakiyle sayı aynı. Artırma yapmadık. Evet, karşıya bakın. Yan tarafa 2 desen arasına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çevirdim. Yukarıdaki 2 desen arasına giriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Bir zincir. Bu şekilde doladım. Buradaki sık iğne ve desen arasına. Burada artırma yapmış olacağız buraya batmakla. Buraya batarak desen yapıyorum ilk desenimi. Doladığım sıradaki 2 desen arasına ikinci desenimi yapıyorum. Üçüncü sıradayız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bakın 2 desen arasına batmışım. Doladım. Burada desen ve buradaki sık iğne arasına batarak son desenimi yapıyorum. Evet, sayı olarak bir tane fazlalaştı buraya batınca. Evet, yan taraf 2 desen yukarıya, 2 desen arasına başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yukarıda 2 desen arasına yine başına dolamadan batıyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde dolayıp sık iğne ve desen arasına, bakın buradaki boşluğa batarak bir desen yapıyorum. Doladığım sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Evet, sıradaki yuvaya desen yapıyoruz. Evet, bu sırada bir tane artırma yapmış olacağız. Dördüncü sıradayız. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. İç taraftan örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle doladım. Son desen ve sık iğne arasına desenimi yapıyorum. Son desenimi yapıyorum. Ve burada şöyle karşıya bakın, yan taraf 2 desen arasına başına dolamadan batıyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Tam ortada bakın. Tam ortada 1 2 3 desenim kaldı. Bu şekilde de kullanabilir çocuklarınız. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ne yapacağız? Üst kısmı, bot kısmını öreceğiz. Şöyle burada ilmeğimi genişletiyorum, kesmeyeyim. Patiğimi içinden geçirdim. Şöyle çektim. 4 sıra ördük. 4 sırada tamamladık. Şimdi şöyle, evet, bu sağ ayak arkadaşlar, sağ ayak olduğu için şöyle yan taraf nasıl denk gelsin diye düşündüm biraz. Böyle buradan başlayacağız. Şöyle gidip buraya geleceğiz. 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra ya da 6 sıra örebilirsiniz. Şöyle iç taraftan örerek başlayacağız. Şöyle göstereyim, bakın. 1, 2 ve 3. desen arasına. Şu son sıra, gördüğünüz gibi son yaptığımız desen bu. Bu 1, 2 ve 3. desen arasına batarak başlayacağız. Şöyle çeviriyorum. Buraya girdim. 2 ve 3. desen arasına
ipimi sabitledim. Şöyle bir iki zincir daha çektim. Doladım. Aynı yuvaya hemen desen yaparak başlıyorum. 1 2 doladığım sıradaki yuvaya desen yapıyorum. Doladım. Burada şöyle şuradaki sık iğne yaptığım yere, bakın sık iğne yaptığım yere desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Doladığım sıradaki iki desen arasına batarak desen yapıyorum. Doladığım şöyle sıradaki iki desen arasına batarak desen yapıyoruz. Doladığım burada şöyle sık iğne yaptığım yere batmayacağım. Şuraya desen ve sık iğne arasına batarak desen yapacağım. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Bu şekilde. Doladığım sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Zor kısmı gösterdim arkadaşlar. Orada karıştırırsınız diye detaylı anlattım, bakın. Bu şekilde. Pek de belli olmuyor ama battığımız yerler. Evet, böyle desen yaparak sıranın sonuna şöyle buradan başladık bir öncesine kadar. Yani buraya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Son yuvaya da desenimi yaptıktan sonra şöyle bir iki zincir çektim. Hatta 3 çekelim. Eliniz sıkıysa 3 çekin. Şu şekilde doladım. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Ve her yuvaya desen yaparak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna, yani ikinci sıranın sonuna geldim. Şöyle doladım. Burada zincirle başlamıştık, hatırlarsanız. Zincir ve desen arasına son desenimi yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Hatta 3 de çekebilirsiniz, eliniz sıkıysa. 2 ya da 3 fark etmez. Şimdi bir altta 3 çektim. Şimdi niye 2 çektin dersiniz. 3 çektim geri. Doladım. Hemen iki desen arasına desen yaparak başlıyorum. Şöyle köşe geniş olmasın arkadaşlar. Çok 3 çekmekte kararsız kaldım. 2 çekmekte. Çok geniş olmasın, çok sıkı da olmasın. Şöyle düz bir şekilde olacak. O yüzden ayarlarsınız. Evet, sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle son iki desen arasına desenimi yaptıktan sonra buradaki desen ve zincir arasındaki boşluğa batarak son desenimi yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Dördüncü son sıradayız. Doladım, sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, şöyle dördüncü sıranın sonuna geldim. Şöyle son zincir ve desen arasına son desenimi yapıyorum. 4 sıra yaptım arkadaşlar. 6 sırada yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Hatta göstereyim, şöyle erkek çocuklar için yapmıştım. Bu 30-31 numara ayak için. Bu da 32-33 için. Aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Bunu daha uzun yaptım. Gördüğünüz gibi 6 sıra yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya cırt cırt da yapıştırabilirsiniz. Böyle de kalabilir. Sorun olmaz. Bu 6 sıra. Bunu da 4 sıra ördük. Yani 2 sıra daha örebilirsiniz. Bir yumak yeterli oluyor arkadaşlar. Evet. Benim için bu yeterli. O yüzden şöyle burada bir iki zincir çekiyorum. Bu sefer iki zincir çekelim. Bu şekilde doladım. Buradaki yuvaya arkadaşlar, battığım yuvaya
bir desen yapıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Şu bant kısmını yapıyorum burayı. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Doladım. Buradaki desenin ortasına şöyle arkaya doğru batıyorum arkadaşlar. Desen yapıyorum. Doladım. Bir de buraya batarak desen yapıyorum. Şuraya. Bakın. Şöyle. Burada zincirimiz var. 3 tane de desenimiz var. Şöyle 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Çevirdim. Bu şekilde doladım. 2 desen arasına desen yapıyorum. Doladım. Sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Doladım. Desen ve zincir yuvası arasına son desenimi yapıyorum. Burası biraz iç kısımda kaldıysa buraya bir tane trabzan yapabilirsiniz. Evet, tamamdır arkadaşlar. Sağ ayağı bitirdik. Burada şöyle bir zincir çekmeden de kesebilirim ipimi. Şöyle biraz uzun bırakıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilir, farklı şeylerle süsleyebilirsiniz. Size kalmış. Kenarını benim gibi yapmak istiyorsanız, şimdi birazdan onu da göstereceğim. Evet. Şöyle fazlasını kesiyorum. Evet. Şöyle ben renkli ipimi alacağım ama öncesinde arkadaşlar sol ayağın yapımını, bu üst kısmının yapımını siz izleyin. Ben yaptım. Onu videosunu çektim. Onu buraya koyacağım. Şöyle bu 4 sıra, arkayı 4 sıra ördük, sabitledik. Ondan sonra sol ayağın yapımına geçeceğiz. Evet, o şekilde arkayı 4 sıra örün, karşıya sabitleyin. Sol ayağı da anlatacağım. Şimdi izleyeceksiniz. Evet, sol ayağı da aynı şekilde ördüm. Bakın, en son arkayı 4. sırayı gittikten sonra bu kısmı ekledim. Ortada yine bakın 1, 2, 3 desenim var. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi keselim. Evet, o kadar sıkı yapmışım ki ipim de gelmiyor. Evet, şöyle iç kısımdan da saklayabiliriz ya da örerken şöyle aralardan yürütürüz arkadaşlar, sorun olmaz. Evet, sol ayak olduğu için buradan, bu taraftan başlayacağız. Şöyle ipimi aldım, bir zincir çektim. Şöyle bakın, sol tarafını tutuyorum, şöyle şu kısmı, yana gelecek kısmına, buna dikkat edin. Evet, şöyle desenlerimi sayıyorum. Buraya eklemişim en son, gördüğünüz gibi 1, 2, 2 ve 3. desen arasına sabitliyorum şuraya. Sabitledim. Şöyle 1, 2 zincir çektim. Bu şekilde tığıma doladım. Yuvaya desenimi yapmaya başlıyorum. Doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Desen yapıyorum. Evet, doladım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bakın buraya. Desen yapıyorum. Yani yuvayla sık iğne arasındaki boşluğa battım. Doladım. Buraya batmıyorum. Çünkü buraya battım. O yüzden sıradaki 2 desen arasına batıyorum şuraya. Bu şekilde. Doladım. Sıradaki 2 desen arasına batıyorum. Buraya batıyorum. Desen ve sık iğne arasına diyelim.
Buraya battığım için şuraya batmıyorum. Sıradaki iki desen arasına geçiyorum. Desen yapıyorum. Evet, doladım. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Burayı önemli kısmı gösterdim. Şöyle başladığımız yerin bir öncesindeki yuvaya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Şöyle son yuvama battım. İlk başladığım yuva burasıydı. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Doladım. Sıradaki iki desen arasına batarak desen yapıyorum. Bir sonraki sırada buradaki zincir boşluğuna yapacağız. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle yine doladım. Buradaki köşeme desen yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Şekli bu oldu. Şöyle iki desen arasına desen yapıyorum. Evet, sıranın sonuna geleceğiz. Buraya son olarak bu zincir yuvasına batacağız ve döneceğiz arkadaşlar. O şekilde 4 sırayı da tamamlayalım. Evet, dördüncü sıranın sonuna geldim. Şöyle karıştırsınız diye detaylı anlatmak istedim arkadaşlar. Her sırayı göstermek istedim. Şöyle son olarak buradaki yuvaya yine desenimi yapıyorum. Evet, aşağıya doğru ineceğiz. Şu bant kısmını yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 3 çekebilirsiniz. Şöyle doladım. Buradaki bakın, burayı battığım yuvaya aynı yere yine desen yapıyorum. 1, 2, doladım. Şöyle tam ortadaki bakın desenin şöyle şuradan şu şekilde batarak oraya da desen yapıyorum. Bir desen de buraya yaptık. Doladım. Bir de buradaki zincir boşluğuna girerek üçüncü desenimi yapıyorum. Şöyle yeterli. Bakın şöyle şu şekilde yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 1, 2 zincir çektim, çevirdim. Doladım. Hemen bu iki desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum. İkinci sıraya gidiyoruz. Aynı yere daha battım, doladım. Sıradaki iki desen arasına yine 1, 2 batıyorum. Doladım. Son olarak buradaki zincir boşluğuna, yuvaya son desenimi yapıyorum. Evet, böyle. Bu şekilde. Burası biraz aşağıda kaldıysa bu köşeye de trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim düzgün durduğu için trabzan yapmıyorum. Bir zincir şöyle ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi içe doğru saklayalım. Şurada da bir zincir çekmeye çalışacağım ki iyice saklansın, çıkmasın dışarıya. Fazlasını kesiyorum. Evet, sol ayağı da bu şekilde yaparsınız arkadaşlar, şöyle. Evet, nasıl süsleyeceksiniz ya da benimle aynı şekilde süslediyseniz süslemesini de yapalım. Evet. Evet, şöyle kuzu ipimi aldım, mor kuzu ipimi aldım. İki renk çok yakışıyor ama kamerada nedense bu çok koyu görünüyor arkadaşlar. Hatta kırmızıya bile çalıyor. Bu iki renk çok yakıştı ama dediğim gibi görüntü olarak kamerada sanki güzel durmuyor. Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yakıştı ya da yakışmadı yazabilirsiniz. Aslında çok hoş durdu. Evet, şöyle arkadan başlayacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle bu şekilde. Burada ilk keçenin üzerine sık iğne yapmıştık. Şu şekilde batarak sık iğne yapacağım. Arkadan başlıyorum.
Sıradaki sık iğneye bakın bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Sıradakine bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Böyle. Sık iğne yaparak çok kasmayalım elimizi. Tamamen etrafını böyle sık iğne yaparak gidelim arkadaşlar. Böyle. Kalın olduğu için böyle tek sıra gideceğim. İnce olanlar, ipi ince olanlar 2 sıra gidebilir. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle aradan yürütüp saklayacağım. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi etrafını yapalım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yine uzun bırakayım. Şuradan başlayacağım. Şuraya sabitliyorum bakın. Arkaya doğru sabitledim. Nasıl batalım? Kaydırma tekniğiyle yapalım arkadaşlar. Batıyorum. Sabitlemeden önce ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Böyle kaydırma tekniğiyle yapalım. İpiniz kalınsa bir defa gidin. İpiniz ince ise 2 tur atabilirsiniz. Şöyle sıradaki şöyle zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Böyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde köşeye batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle görüntü bu şekilde olacak. Sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Tepelerine batıyorum. Artık üst kısma geldim. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. İlmeğimizi hafif genişletelim ki kasmasın. Böyle. Benim ipim kalın olduğu için bir tur atacağım. Dediğim gibi dilerseniz 2 tur atabilirsiniz. Şöyle buradan başladık. Şunu da şöyle saklarız arkadaşlar. İçeriden alıp saklayacağız. Böyle devam edeceğiz. Buraya kadar geleceğiz. Buradan aşağıya inelim. Sonra buraya sabitleyip düğümümüzü atıp ipimizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi etrafını tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle. Dilerseniz düğme de dikebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Cırt cırt da yapabilirsiniz. Ama böyle de gayet güzel duruyor ayakta. Böyle. Evet, diğer eşini göstereyim. Bunu da manken, çocuk manken ayağına giydirdim. Erkekler için örmek isterseniz de böyle gri tonlarında örebilirsiniz. Bu da çok hoş oldu. Bu da Spiderman'li. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi ile ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan Ören Hanım Emine hesabından da takip ederseniz sevinirim. Facebook sayfam da var arkadaşlar. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Burada düğüm atmışım. Böyle yorum, beğeni, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.